Sana bir soru soracağım ve dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Sokakta yürürken karşına çıkan insanlardan hangisinin milyoner olduğunu anlayabilir misin? Cevabın evet ise büyük ihtimalle yanılıyorsun. Çünkü gerçek zenginlik sandığın gibi lüks arabalarda, marka kıyafetlerde ya da pahalı restoranlarda saklanmıyor. Tam tersine gerçek zenginlik çoğu zaman gözünün önünde duruyor ama sen onu göremiyorsun. Türkiye'de 236 bin kişi milyoner olarak yaşıyor. Evet, yanlış duymadın. 236 bin kişi. Üstelik ülkemiz 2024 yılında milyoner artış hızında dünya birincisi oldu. %8,4 oranında artışla Birleşik Arap Emirlikleri'ni bile geride bıraktık. Peki bu insanların kaçını tanıyorsun? Kaçını sokakta fark edebilirsin? İşte bugün tam olarak bundan bahsedeceğiz. Gerçek zenginlerin neden görünmez olduğundan, sahte zenginlikle gerçek zenginlik arasındaki uçurumdan ve senin de benimseyebileceğin o gizli davranış kalıplarından bahsedeceğiz. Eğer sen de finansal özgürlük yolculuğunda gerçekleri öğrenmek istiyorsan, şimdiden kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu video paranın dilini anlaman için kritik bir adım olacak. Hazırsan başlayalım. Öncelikle seninle zihinsel bir egzersiz yapalım. Bir alışveriş merkezindesin. İki kişi gördün. Birincisi son model bir spor arabayla gelmiş, üzerinde marka kıyafetler, kolunda lüks bir saat var. İkincisi ise sade giyinmiş, belki biraz soluk renkler. Arabası da gayet sıradan bir model. Hangisi daha zengin? İlk bakışta cevap açık gibi görünüyor değil mi? Çoğu insan birincisini seçer. Ama araştırmalar tam tersini söylüyor. Bakıyorum 2025 yılı Türkiye verilerine. Lüks ve ultra lüks segmentte 187.856 araç satılmış. Bir önceki yıla göre %34 artış var. Ferrari'den 25 adet, Lamborghini'den 28 adet, Bentley'den 38 adet satılmış. Peki bu araçları kim alıyor? İşte burada büyük yanılgı başlıyor. Bu araçların önemli bir kısmı gerçekten zengin olanlar tarafından değil, zengin görünmek isteyenler tarafından alınıyor. Krediyle, leasing ile, hatta bazen tüm birikimlerini ortaya koyarak. Sana gerçek bir örnek vereyim. Geçen yıl bir arkadaşım bana anlattı. Şirketinde çalışan bir kişi yıllık geliri ortalama bir maaşlının 2 katı bile değilken aylık gelirinin yarısını araba taksidine ödüyormuş. Neden? Çünkü o arabayı kullanınca kendini başarılı hissediyormuş. İnsanlar ona farklı bakıyormuş. Ama bir dakika, o araba gerçekten onun mu? Hayır, o araba bankanın ve her ay ödediği taksit aslında onun özgürlüğünden çalınan bir parça. Thomas Stanley'in ünlü araştırmasını hatırlayalım. Amerikan milyonerlerinin yarısından fazlası hayatlarında hiç 250 dolardan pahalı bir takım elbise almamış. Çoğu ikinci el araba kullanıyor ve en önemlisi yaşadıkları evler kazandıkları paranın çok altında kalıyor. Bu bir tesadüf değil, bu bir strateji. Warren Buffett'ı düşün. Dünyanın en zengin insanlarından biri. Hala 1958 yılında satın aldığı evde yaşıyor. McDonald's'tan kahvaltı alıyor. Arabasını yıllarca değiştirmeden kullanıyor. Neden? Çünkü o biliyor ki her harcama aslında bir seçim ve o seçimi gösteriş için değil, özgürlük için yapıyor. Sahte zenginlik bağırır, dikkat çeker, gösteriş yapar. Ama gerçek zenginlik fısıldar. Sessizce biriktirir, yatırım yapar, büyür ve işte bu yüzden onu göremezsin. Peki gerçek zenginleri zengin yapan nedir? Onların sahip olduğu ve çoğumuzun görmezden geldiği davranış kalıpları nelerdir? Birinci kalıp, önce kendine öde. Zengin insanlar maaşlarını aldıklarında harcadıktan sonra kalanı biriktirmezler. Tam tersini yaparlar. Önce birikim ve yatırım payını ayırırlar, sonra kalanla yaşarlar. Bugün Türkiye'de asgari ücret net 28.075 lira. Birçok insan bu parayla ay sonunu getirmeye çalışırken nasıl birikim yapayım diye düşünüyor. Anlıyorum, kolay değil ama zenginlerin çoğu da milyonlarla başlamadı. Fark şu, 100 lira kazandıklarında 80 liralık bir hayat kurdular. 500 lira kazandıklarında 400 liralık bir hayat kurdular. Gelir arttıkça yaşam standardını aynı oranda artırmadılar. Buna yaşam tarzı enflasyonuna direnmek deniyor ve bu belki de zenginliğin en önemli sırrı. Çoğu insan tam tersini yapıyor. Maaşı artınca hemen daha büyük eve taşınıyor. Daha pahalı araba alıyor. Daha lüks restoranlara gidiyor. Sonra da dönüp şaşkınlıkla soruyor. Para nereye gidiyor? Cevap basit, gösterişe gidiyor. Biliyorum şimdi diyeceksin ki, iyi de ben de biraz keyif almak istiyorum hayattan. Haklısın. Mesele keyif almamak değil. Mesele öncelikleri doğru belirlemek. Zengin insanlar keyif almaz mı? Tabii ki alırlar. Ama önce sistemlerini kurarlar, sonra o sistemin getirisiyle keyif alırlar. Sense önce keyif alıyorsun, sonra sistem kuracak paran kalmıyor. İkinci kalıp, görünmezliği tercih etmek. Neden gerçek zenginler gösterişten kaçınır? Çünkü gösteriş pahalıdır ve sadece maddi olarak değil. Her lüks araba, her marka
marka çanta, her pahalı saat sadece bir harcama değil, aynı zamanda bir mesajdır. Benim param var diyen bir mesaj. Ve bu mesaj beklenmedik sonuçlar doğurur. Daha fazla insanın senden bir şeyler istemesine, vergi dairelerinin dikkatini çekmene, hatta güvenlik risklerine yol açar. Akrabalar borç ister, arkadaşlar yatırım teklif eder, tanımadığın insanlar seni hedef alır. Gerçek zenginler bunu bilir. Bu yüzden sade yaşarlar. Dikkat çekmezler. Paralarını değil, özgürlüklerini sergilerler. Bir düşün. Gerçek özgürlük ne demek? İstediğin zaman istediğin yere gidebilmek. İstemediğin işi yapmak zorunda kalmamak. Sağlık sorunu yaşadığında en iyi tedaviyi alabilmek. Çocuklarına iyi bir gelecek sunabilmek. Bunların hiçbiri için başkalarının seni zengin görmesine ihtiyacın yok. Ama bunların hepsini yapabilmek için gerçekten zengin olmana ihtiyacın var. Üçüncü kalıp, zamanı satın almak. Türkiye'de son bir yılda yaklaşık 7.000 kişi daha dolar milyoneri oldu. Peki bu insanlar günde kaç saat çalışıyor? Araştırmalar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Kendi servetini yapan milyonerlerin %86'sı haftada 50 saat veya daha fazla çalışıyor. Ama burada kritik bir fark var. Onlar para için değil, sistem kurmak için çalışıyorlar. Para için çalıştığında zamanını satıyorsun. Sistem kurduğunda o sistem senin için para üretiyor. İşte gerçek zenginlik budur. Sen uyurken çalışan bir sistemin olması. Borsa, İstanbul'daki yatırımların, kira getirisi sağlayan gayrimenkullerin, telif hakları kazandıran içeriklerin ya da bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerin hepsi bu sistemin parçaları olabilir. Düşünsene, sabah uyandığında hesabına para girmiş. Sen hiçbir şey yapmadan. Çünkü dün yaptığın iş bugün de çalışmaya devam ediyor. İşte bu gerçek zenginlerin ortak noktası. Dördüncü kalıp, sosyal çevreyi bilinçli seçmek. Zengin insanlar tesadüfen zengin insanlarla takılmaz. Bu bilinçli bir tercihtir. En çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalaması senin gelecekteki halin için önemli bir gösterge. Şikayet eden, sürekli harcayan, zaten olmaz diyen insanlarla çevriliysen senin de oraya çekilme ihtimalin çok yüksek. Ama hedef odaklı, disiplinli, finansal okuryazarlığı yüksek insanlarla zaman geçirirsen onların alışkanlıkları sana da bulaşır. Bu bir tesadüf değil. Beynimiz çevresindeki insanları taklit etmek için programlanmış. Eğer etrafındaki herkes kredi kartı borcu içinde yüzüyorsa sen de bunu normal görmeye başlarsın. Ama etrafındaki insanlar yatırım konuşuyorsa, birikim hedefleri paylaşıyorsa sen de bu dile alışırsın. Zengin insanların bir diğer ortak özelliği de sürekli öğrenmeleri. Araştırmalara göre kendi servetini yapan milyonerlerin %61'i her gün en az 30 dakikalarını yeni bir şey öğrenmeye ayırıyor. Kitap okuyorlar, podcast dinliyorlar, sektörlerindeki gelişmeleri takip ediyorlar. Neden? Çünkü bilginin para kazandırdığını biliyorlar. Doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak, bir fırsatı yakalayıp yakalamamak arasındaki fark olabiliyor. Basit bir hesap yapalım. Diyelim ki 25 yaşındasın ve her ay 1.000 lira yatırıma ayırabiliyorsun. Yıllık ortalama %10 getiri sağlayan bir portföye yatırım yaptığını varsayalım. 65 yaşına geldiğinde yani 40 yıl sonunda eline 5.600.000 lira geçiyor. Bunun sadece 480.000 lirası senin koyduğun para. Geri kalanın tamamı bileşik getiri. Ama işte kritik nokta burada. Eğer aynı işe 35 yaşında başlarsan, yani sadece 10 yıl geç kalırsan aynı miktarı biriktirmek için aylık 2.500 lira yatırım yapman gerekiyor. Neredeyse 2,5 kat fazla. 10 yıl. Sadece 10 yıl. Ve bedeli 2,5 kat daha fazla çalışmak. Bu yüzden zengin insanlar erken başlar. Bileşik getirinin gücünü bilirler. Zamanın en büyük kaldıraç olduğunu anlarlar. Ve işte bu yüzden gösterişe harcamazlar. Her lira gösterişe gittiğinde o lira çalışmayı bırakıyor. Çarpanını kaybediyor. Bir düşün. Bugün içtiğin 50 liralık kahve 40 yıl sonra potansiyel olarak 1.000 lira ediyordu. Aldığın marka tişört çantaya dönüşecekti. Kiraladığın lüks araba bir daire peşinatı olabilirdi. Zengin insanlar bu hesabı her gün yapar. Her harcamaya bakarken şunu sorar. Bu harcama beni özgürlüğe yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Sen de yapmaya başladığında dünyaya farklı gözlerle bakmaya başlarsın ve o andan itibaren gösteriş sana anlamsız gelmeye başlar. Çünkü artık bilirsin ki o lüks araba aslında bir hapishane. O marka, çanta aslında bir zincir. Seni zengin göstermek için gerçekten zengin olmaktan alıkoyan bir tuzak. Şimdi tüm anlattıklarımı tek bir cümleye indirgeyeceğim. Zenginlik bir sonuç değil, bir davranış biçimidir. Bunu asla unutma. Gerçek zenginler lüks arabalarda değil, basit alışkanlıklarda gizlidir. Marka kıyafetlerde değil, disiplinli kararlarda saklıdır. Pahalı restoranlarda değil, uzun vadeli düşüncede yaşar. Ve en önemlisi, zenginlik başkalarına göstermek için değil, kendine özgürlük sağlamak için inşa edilir.
Bugün Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği derinleşiyor. Bir yanda milyoner sayısı rekor kırarken diğer yanda milyonlarca insan ayın sonunu getirmekte zorlanıyor. Ama bu tabloda sen nerede duracağına karar verebilirsin. Sahte zenginliğin peşinden koşup kredi kartı borçlarıyla boğuşabilirsin. Başkalarının gözünde zengin görünmek için kendi geleceğini ipotek edebilirsin. Ya da gerçek zenginliğin izinden gidip sessiz ama güçlü bir servet inşa edebilirsin. Seçim senin. Bugünden itibaren küçük adımlarla başlayabilirsin. Her ay gelirinin %10'unu ayır. Gereksiz abonelikleri iptal et. Gösteriş amaçlı harcamalarını sorgula. Ve en önemlisi paranın gerçek amacını hatırla. Başkalarını etkilemek değil, sana özgürlük vermek. Bu video işine yaradıysa beğenmeyi, daha fazla içerik için abone olmayı unutma. Yorumlarda bana hangi konuları işlememizi istediğini yaz. Ve unutma, sahte zenginlik bağırır, gerçek zenginlik fısıldar. Hangisini seçeceğine sadece sen karar verebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.